Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ahlak nedir, kural mıdır, bilinç midir? Bunun üzerine konuşacağız ve ben şunu belirtmek istiyorum. Bu konuları anlatırken gerçekten günlük yaşamda yaşadığım ve ince damara yani o damara basıldığında nasıl hareket ettiğimi ve ahlak yani durumları nasıl okuduğumu ve kendime nasıl şekil ve yön verdiğimi anlatmak için çekiyorum. Çektiğim videonun hepsinin arkasında bir gerçeklik vardır. Bunu belirtmek isterim. Bugün de biraz ağır ama gerçek bir konuyla konuşmak istiyorum. Yani ahlakla ilgili. Ama lütfen bunu yasaklar listesi gibi düşünmeyin. Çünkü ahlak sadece doğru yanlış cetveli değildir. Bence ahlak insanın içiyle dışının aynı olmasıdır. Yani kimseye görünmüyorken de aynı kalabilmektir. Görünmüyorken de aynı kalabilmektir. Ki çocukken bize ahlak şöyle öğretildi. Yalan söyleme, çalma, büyüklerine saygılı ol. Ama bunların hepsi davranıştı. Yani peki ahlak nerede başlıyor? Niyetle başlıyor. Yani kalbinin derinliklerinde başlıyor. Bir şeyi yapmaktan, bir şeyi yapmamak korkudan mı? Yoksa gerçekten doğru olmadığı için mi? İşte spiritüel tarafı da başlıyor bence. Gerçek ahlak ceza konusuyla değil, bilinçle ortaya çıkıyor. Biraz şimdi buna inelim. Spiritüel bakış açısından ahlak bir enerji halidir. Yani kalp merkezi yaşamaktır. Peki kalp merkezli yaşamak arasıyla kalp merkezli yaşamakla ego merkezli yaşamak mı? Yani çünkü burada ahlakta ego çok öne giriyor. Ahlakta egoyu merkez almamalıyız. Bu herkes için geçerli. Çünkü ahlak ego merkezi değildir. Ego şunu der, ben kazanmalıyım, önemli olan bu. Ben galip gelmeliyim, önemli olan bu. Peki kalp ne diyor? Doğru olan ne? Ve insan hayatı boyunca bu ikisinin arasında gidip geliyor, gidip geliyor. Peki realitede ahlak neye dönüşüyor? Topluma, güvene, adalete değil mi? Bir toplumda insanlar birbirine güvenmiyorsa orada ahlak çöküyor arkadaşlar. Yasaklar olabilir tabii ki de, kurallar da olabilir ama güven yoksa ahlak eksik demektir. Çünkü gerçek ahlak dış denetim olmadan da ortaya çıkmalıdır. Şimdi burada önemli bir yere gidelim. Mesela İslam alimlerine gidelim. İslam alimlerde peygamberin bir sözü vardır. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Peki bu kime gönderildi? Hazreti Muhammed'e gönderildi. Yani bu çok derin bir cümle. Tamamlamak. Demek ki o zaman da ahlak vardı ama eksik bir bilinç seviyesi. Onun için Hazreti Muhammed gönderiliyor ve ne diyor? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Ne kadar güzel değil mi? Allah ne kadar ince, ne kadar hassas, ne kadar duyarlı. İnsanlara bunu tanıtmak için Hazreti Muhammed'i gönderiyor. Harika bir şey bence. Peki o dönemde ahlak güçtü. Kabile sadakati ahlaktı. İntikam ahlaktı. Güçlüysen haklıydın yani. Ama onun getirdiği şey neydi? Merhamet, güçlü olmaktı. Affetmek zayıflık değildi, yüksek bilinçti. Adalet sadece sevdiğine değil, düşmanına da eşit davran. Kur'an'da da şöyle geçmiyor mu zaten? Şüphesiz en yüce bir ahlak üzeresin diyor. Bak, üzere sahipsin demiyor, üzeresin diyor. Yani ahlak onun taşıdığı bir etiket değil, bulunduğu bir bilinç alanı. Çok farklı bir şey. Yani bunu nasıl anlatabilirim, daha nasıl açabilirim bilemiyorum. Ama gerçekten bir bilinç düzeyi, bir titreşim alanı. Şimdi bugüne getirelim. Bugün ahlakın e, çoğu zaman görünürlükle karşılaşıyor. Karıştırılıyor yani. Sosyal medyada doğru görmek, iyi cümleler kurmak, etik durmak. Peki yalnızken nasıl duruyorsun? Asıl ahlak orada başlıyor. Birine zarar verme fırsatı varken vermemeyi mi seçiyorsun? Yoksa kimse bilmeyecek de olsa dürüst kalmayı mı seçiyorsun? Güçlüyken ezmemek hali, bilinçli hali işte ahlak orada geliyor. Ve spiritüel olarak şuna inanıyorum. Ahlak insanın gerçekten titreşim aurası. Yani sen ahlaklı davrandıkça, bilinçli, yüksek bilinçli davrandıkça o titreşim artıyor, yayılıyor, dünyaya yayılıyor. Kalbin daralıyorsa bir şey yaparken orada ahlakının sesini duymuyorsun. Kalbinin sesini duymuyorsun. O zaman o sesi duymayı öğrenirsen işte o zaman iç ve dış ayrılıyor. İçimiz başka, dışımız başka oluyor. Ve insan her zaman burada kayboluyor, yoruluyor yani. Bence peygamber ahlakının özü şuydu. İç ve dışı bir yapmak, korku yerine bilinç koymak, güç yerine merhamet koymak, intikam yerine adalet koymak.
sadece dini bir mesele değil yani. Bir insanlık meselesi. Burada çok güçlü bir sembol var ayrıca. Belirtmek istiyorum. Ben de taşıdığım üzere söylüyorum. Hazreti 6 yıldızlı, yani şöyle göstereyim. Mikrofonda da sesim şey yapmasın. İki üçgen, iç içe geçmiş üçgen. Biri yukarı bakıyor, biri aşağı bakıyor. Yukarı bakan insanın ilahiyete yönelmesini, yani ruhu, bilinci, göğe doğru yükselişi gösteriyor. Aşağı bakan üçgen ilahi olanın yeryüzüne inmesi, hakikatin hayata yansıması. Bu iki üçgen iç içe geçtiğinde peki ne oluyor? Yerle gök birleşiyor. İşte içle dışın birleşmesi yani. Ruhla beden birleşiyor. Ruhla bedenin bir arada olması aslında bir mühür arkadaşlar. Ahlakın bir sorunu. Ve bunu ben de vücudumda, bütün hücrelerimde hissettiğim için kendime çok teşekkür ediyorum. Bu bilince çok teşekkür ediyorum. Gerçek ahlak tam da burada yatıyor. İnandığın şeyle yaşadığın şeyin örtüşmesi. Sadece yukarı bakmak yetmiyor. Sadece ibadet etmek de yetmiyor. O bilinç aşağıya, davranışlara, e, ile güce yansıyorsa o zaman ahlak gerçekten çok etkili oluyor. Ama yansımıyorsa orada ahlak eksik oluyor. İşte Hazreti Süleyman'a da verilen bu mührün, bu hediyenin, bu mucizenin sembolünü temsil ediyor bence bunları. Gücü kontrol edebilme gücü ve bunu bu seviyeye, bu bilince ulaştığın için binlerce şükürler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu gücü kontrol edebilme bilinci oluyor aynı zamanda. Biliyorsunuz ki rivayetlerde de onun rüzgara, cinlere, e, servete hükmettiği anlatılıyor. Ama asıl mesele hükmetmek değil. Gücü taşırken adil kalabilmek. İşte bu da ahlakın başka bir boyutu. Çünkü ahlak en çok güçle sınanıyor. Gücün yokken merhametli olmak kolaydır. Gücün varken merhametli kalmak bilinç ister arkadaşlar. Ve bu noktada şunu görüyoruz ki Hazreti Süleyman'ın mührü sembolik olarak e, dengeyi temsil ediyor. Hazreti Muhammed'in ahlakı ise dengeyi yaşanabilir hale getirmesi oluyor. Teşekkür ediyoruz peygamberlerimize. Buradan onlara sevgi ve selamlarımı, ışığımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum bu konuda. Bizleri gerçekten bilinçlendirdiği, en azından bilinçlendirmeye çalıştıkları için. Yani biri sembol, biri de yaşanan bir örnek. Gökyüzü ve yeryüzü arasındaki çizgi kapanır ve belki de gerçek ahlak şu: yukarıya inandığın gibi aşağıda yaşayabilmek. Şimdi kendimize şunu soralım: ben doğruyken neden doğruyum? Korktuğum için mi? Onay almak için mi? Yoksa gerçekten içim öyle olduğu için mi? Bir sorun bakalım kendimize. Gerçek ahlak kimse bakmazken, kimse görmezken başlıyor arkadaşlar. Ve belki de en derin ahlak şudur: kalbinle çelişmeden yaşayabilmek. Kalbinin rahatlığı, huzuru, nuruyla yaşayabilmek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Size de ilham, ilaç, ışık olmasını talep ediyorum. Niyetleriniz, arzularınız, istekleriniz yukarıdan aşağıya insin. Allah hizmetini sunsun. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla, ışıkla öpüyorum.